Herkese merhabalar, ben Gonca Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Robocop Bankası'nın kutu açılımını yapıyoruz. S6 Macvi kameralı olan videobottan bahsediyorum. Umarım severek, beğenerek izlersiniz videomu. Videoda emeği geçen annem ve babama çok teşekkür ederim. Evet, bir tane pet. Karanlık belgeleri. Ve bir tane mop. Evet, bir tane HEPA filtre. Evet, kutuyu açıyoruz. Ve cihaz ortaya çıkıyor. Bu şarj ünitesi. Geldik ana robotumuza. Kutumuzu alalım kenara. Evet. Altından şöyle gösterelim. Tekerlekte. Evet, çevirelim. Gelelim cihazımıza. S5 ya da S6 olduğu yazıyor mu makinenin üstünde? Yazmıyor değil mi? Sadece Robocop. Makinenin üzerinde şurada yazıyor. Bak. Arkada yazıyor. Tamam. Bunda 3 tane düğme var. Bu teleskopik radar bu. Şeyi tarıyor, etrafı tarıyor, evi taramamızı sağlıyor. Burada da kameramız var ön tarafta. Kaldır. Şöyle kaldıralım. Şöyle. Bu da kameramız. Çıkartamam ama. Bunu çıkartalım da sıkıntı olursa onun için derdim. Onu 2 adet kameramız bulunmaktadır. Tamam. Kutu açılımımız bu kadar. Bunun bir de şey var. Şunlar ne düğmeleri biliyor musun? Bunları mı? Açma kapama düğmesi. Bu bulunduğu alanı temizleme düğmesi. Bu da istasyonuna, şarj istasyonuna git düğmesi. İstasyon dediğimiz şey de bu İstasyon da oldu değil mi? Evet. Böyle bir şey. Bunun koyma yeri nerede oluyor istasyon? İstasyonu koymayanı buraya dik geliyor. Şöyle dik gelmiş oluyor. Bakın şuradan gösterelim. Şurada bakın. Neresi? Şurada metal kısım olanlar. Şu metal kısımlara değiyor. Oradan şarj oluyor. Şuradaki metal kısımlara. Buraya geliyor. Şurada. Oradan şarj oluyor. Tamam. Hadi açalım. Makinenin şarjı var mı yok mu bakabilir miyiz? Açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Cihazı da tanıtmamak için de Robocop şeyini indirmemiz lazım. Uygulamayı indirdin mi? Uygulamayı indirmem lazım. Uygulamayı indirdim. Wi-Fi ışığı. Bağlayalım. Cihazı bağlayalım. Şimdi üzerine dokunduğumuz zaman network'ün şifresini istiyor. Seçmemizi istiyor. Seçiyoruz. Şifreyi giriyoruz. Bunu çeviriyorum. Bağlan diyoruz. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi'ye bağlandı. Wi-Fi connected. Bağlandı diyor. Şartları kabul ediyor musun? Ediyoruz tabii ki mecburen. Şarja gidiyor. Şuna bastığın zaman şarja gidiyor. Bir ses o kadar yok. Charging. Charging diyor. Şarj ediyor. Bak böyle yapınca hafifçe çıkıyor. Şuraya da getir. Tıklıyor. Ama gelmiş bize. Hoş geldin Katya. Haritayı nasıl gösteriyor? Gez yeri gösteriyor.
evin içinde haritalandırdığımızı, konumlandırdığımızı, süpürge işlemlerinin nasıl olduğunu telefonla onları göstereceğim. En öncelikle telefonda işte Google Play kullanıyorsanız Robocop diye ya da iOS kullanıyorsanız bu amayla cihazımızı yönetebiliyoruz. Bu şekilde sisteme giriyoruz. Burada katlayıcı isim verdik. Giriş yapıyoruz. Burada işte şarj seviyesi, pil seviyesi, temizlik alanı, neler gözüktüğü bunların hepsi burada yazıyor. Cihazı aldığımızda biz en öncelikle tarama yapıldı. Yani bu tarama yaklaşık 1-2 saat falan sürüyor. Bütün evin her yeri konumların taraması yapılıyor. Ondan sonra biz taradığımız yerlere evin işte yatak odası, koridoru, çocuk odası, mutfağı, balkonu, oturma odası bunları belirliyoruz. Bunları da siz isimlendiriyorsunuz. Yani bu oturma odası, mutfak yazan yerleri hepsini babam isimlendirdi. Sonra şurada size göstermeye çalışacağım şey işte vakum gücünün maksimum seviyede, işte turbo seviyesinde, dengeli seviyede, sessiz seviyede ve hani sadece hassas seviyesinde, hani tek kullanımlık mod olduğunu, ama bizim genelde en üst seviyede, maksimum seviyede kullanıyoruz. Su seviyesini kapalı kullanabilirsiniz. Yani hem süpürüp hem silebilirsiniz. Ama benim o gün silme işim yok, acil bir süpürmem gerekiyor diyorsanız da vakum seviyesi, yani su seviyesini de kapatabilirsiniz. Yani şuradan biz bunu genellikle de orta seviyede kullanıyoruz, su seviyesini. İkisini bir anda da kullandığımız genellikle günlük temizlikleri bu şekilde kullanıyoruz. Kesinlikle çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi kullanmıyoruz. Sadece mopun altındaki bezi yani çıkarıp onu sabunlu suyla ya da hafif bir deterjanlı suyla temizleyebilirsiniz. Bizim çalıştırmadan önce var olan torbayı boşaltıp sadece bir mutfağı süpürdüğümüzde, salonu süpürdüğümüzde ne kadar toz çıktığını göstermek istiyorum. Şimdi annem boşaltacak kendisi. Toz haznesi takıldı. Şimdi bunu istasyona göndermek için şurada yukarı tuşu var. Ona bastığınız zaman istasyona gönderebiliyorsunuz. Şarj istasyonuna dönüyor. Yani manuel olarak orada 3 tane tuşu var. Bir diş kapatma tuşu, bir de bulunduğu ortamı temizleme tuşu, bir de istasyona gönderme tuşu. Bu Robocop S6'cı bir model, kameralı olan modelden ve çok memnunuz. Annem günde 2 defa kullanmasına rağmen en çok memnun kaldığı süpürgelerden biri diyebilirim. Başla. Şimdi oda bölümüne tıkladığımız zaman, mesela salona tıkladığımız zaman bu şekilde işaret belirleniyor. OK tuşu. Sadece salon grubunu işte buradan ayarlayıp işte vakum gücü en yüksek. Su seviyesini burada kapalı tutup sadece süpürme de yapabilirsiniz. Burada açık da tutabilirsiniz. Şimdi benim yapmak istediğim mutfak var. Mutfak şu an kahvaltıdan sonrası temizlik olayı var. Şurada mutfak seçeneğine tıklıyorum. Burada oda bölgesinden mutfağa tıkladık. Burada yine vakum gücü en yüksek seviyede, su seviyesini de yüksek seviyede yaptım. Yani hem süpürme hem silme olayını size göstermek istiyorum. Sonra burada temizle tuşu var. Kamerayı şöyle gösterirsem şöyle temizle tuşu var. Bunu temizle dediğim zaman şu an istasyondan sadece mutfağa gidiyor. Bakın seçtiğim yer sadece mutfaktı. Mutfak grubuna doğru gidiyor. Şu anda istasyondan çıkıyor ve mutfağa doğru gidiş yapıyor. Bir de size göstermek istediklerimden biri de siz bu temizliği atıyorum iş yerinizdesiniz, dışarıdasınız. Buradan kamerayla da işlemi görebilirsiniz. Bu şekilde hani evde bir kediniz, evcil hayvanınız, çocuğunuz varsa hani etrafında bir şey var mı yok mu? Hem evinizin güvenliği için hem de süpürge yaparken kablo var mı, eşya var mı? Onu da görebilmeniz için neye takıldığını, neye yaptığını görmek için şu an mutfak grubuna doğru hani girdiğini, mutfağın nereye süpürüldüğüne dair kamerayla da izleyebiliyorum. Bunu dışarıda da yapabiliyorsunuz. Yüzdesel veriniz, internetiniz olması şartıyla evinizin her yerden oda temizliğini, bütün evinizin temizliğini yapabilirsiniz. Şu an evin içi tarandığı için, mutfağın her konumunu bildiği için önce köşeleri tamamlıyor. Sonra orta kısımlara doğru süpürme ve silme işlemlerini bitiriyor. Sonra bu işlem bittikten sonra da istasyonuna tekrar kendisi geri dönüyor. Yani siz istasyona geri çağırmıyorsunuz. Şimdi sizi mutfağa doğru götüreceğim. Yani şu an görüyorsunuz mutfağın balkon kısmında. Ya bu seçeneğin olması çok iyi. Bu robot temizleyicilerin kamerası var mı yok mu bilmiyorum. Sadece bunda var diye biliyorum. Türkiye'de de çatışı olan en yüksek Robocop S6
Mac diye kameralı sistem diye geçiyor. Bizim evimizde kedi olduğu için babam da kameralı sistemi tercih etti. Ve olmuşken emiş gücü, süpürme gücü en yüksek hangisiyse o olsun istedi. Yani bu sistemi genelde çok seviyoruz. Hani kendileri de genelde köye falan gittiği zaman, şehir dışına çıktığı zaman evinin hani bütün odalarını bununla gezebiliyorsunuz. Yani sadece süpürge işlemi yapmadan kamerayı açık tutarak evin her yerinde gezebiliyorsunuz. Bu yöntem çok iyi. Şimdi size mutfağa gidip canlı canlı nasıl süpürdüğünü göstermek istiyorum. Nereye doğru gittiğini az çok size o yönünde göstermek istiyorum. Oda temizliğini. Mesela sadece kamerayı açık tutmak istemiyorsanız da tam ekranda gözüküyormuş bu şekilde. Bu şekilde de görebiliyorsunuz. Mikrofon olayı da var. Babam onu söylemeye çalışıyor. Bunu sen söyleyebilirsin. Mikrofonda hani evcil hayvanını seslenmek için de, hani evde ne olup bittiğini, hani bunları göstermek için de mikrofonla da konuşabiliyorsunuz. Bunu da yapalım mesela, deneyelim sizinle. Buraya basalım. Mikrofonu basılı tuttuğum zaman buradan da benim sesimi gayet hani nasıl ses geldiğini görürsünüz. Öyle söyleyeyim. Şu an ses gönderildi diyor mesela. Ya bu şekilde iletişim de sağlayabiliyorsunuz. Evde kediniz, köpeğiniz, çocuğunuz varsa da bu şekilde bu iletişimi de sağlayabilirsiniz. İşte mesela şu an kameraya geldiğini görüyorsunuz camaça doğru. Mesela şöyle göstermek istiyorum halının yüzeyini. Tertemiz yaptı. Yani şu iz olması olayı bence bütün kadınların memnun edebileceği bir durum. Ve bunlar da hani şöyle göstereyim size kalın halı gruplarından. Şimdi babam o mutfağın hani bir taraf bölgeyi nasıl göstermek istediğimizi gösteriyor. Öncesinde oda seçeneği vardı. Bunu çok fazla kullanmıyorsunuz ama değil mi? Evet. Genelde oda bölgesini seçiyorlar. Şu an tekrardan mesela kartaya geri çağırıyor. Mutfağın hangi bölgesi alanı temizlemek istediğini kendi belirlediği yerleri çağırıyor, öyle söyleyeyim. Mesela suyu önüne terlik koydum. Hani ne yapacak diye merak ediyoruz genelde ve mutfağın taranması gereken alanlardan biri. Şu an mesela burada ayakkabı ve terlik olduğunu kameradan tanıdığı için gösteriyor kendisi de ve bunun da fotoğrafını çekiyor. Bir göster bakın nasıl çektiğini. Bu şekilde önlendi diye. Mesela burada bizim fotoğrafımızı çekmiş. Ayakkabı ve terlik görmüş, öyle söyleyeyim. Bu konularda çok akıllı ve çok otomatik bir sistemi var. Hiç ummadığınız şeyleri kaydedebiliyor. Bakın mesela burada da gösteriyor. Burada temizlenmedi diyor. Evet. Bu televizyon olduğu yer temizlenmediğini gösteriyor. Yani burada ayakkabı olduğu için, o ayakkabının önünden geçemediği için onu da belirtti. Ve şu an istasyonuna doğru gidiyor. Şu an tekrar sisteme giriş yapıyorum. Burada kamera verisidir. Kamera sistemini şu an robot saat istasyonunda alanı görüntülenmek için hareket ettirin diyor. Bu şekilde kumandayla bu tarafa kadar getirebiliyor. Eğer şarj istasyonu dediğim zaman da robot kendi başına şarj istasyonunun yerine de gidiyor. Evet, şimdi makinemizi mutfağa süpürülmüş hali, bitmiş halde makineden ne kadar toz çıktığını, ne olduğunu annem size hepsini çıkartacak. Bunu her gün genelde boşaltmıyorsun ama öyle değil mi? 2 oda yaptıktan sonra boşaltıyorum. Daha güzel çekiyor. Hem de temiz oldu mu daha güzel oluyor. Böyle bu şekilde. Bunları zamanla da yıkıyorum tabii ki. Kuruması şartıyla. Tabii. Şu an makinemiz kapalı. Evet. Makinemiz kapalı olduğu için ama şuradan bir yerden sen tarak alıyordun galiba. Onu da bir göstermeni istiyorum. Evet, Burada bir minik tarağımız var. Tamam. İlk önce burada su haznesi var. Buradan suyunu koyduğumuz.
Tamam. Ben suyu da arıtıcıdan kullanıyorum kireçlenmeye karşı. Bu da paspasa. Ve her seferinde paspasını yıkıyorum. Neyle yıkıyorsun? Beyaz sabunla yıkıyorum. Ve ayda bir kere de böyle hafiften bir çamaşır suyu döküp hemen beyaz sabunla yapıyorum. Tertemiz oluyor. Peki o doldurduğun suyun içine bir şey koyuyor musun? Hayır hiçbir şey koymuyoruz. Deterjandır, çamaşır suyu, sirke. Sadece saf suyla. İşleriz. Burası ne kadar sürede doluyor peki? Şimdi bizim evde Gonca olduğu için bunlar Gonca'nın saçları. Böyle sıkıcı gibi gözükebilir ama değil. Bunlar da çıkıyor. Bak böyle saçlar. Bu şekilde. Şurada kilitleri var. Bunu çıkarttığın zaman ters takmaması yapmamak için kilitleme dönmemesi için şuradan kilitleri gördün mü kilitleri? Evet. Şimdi bak burası Evet. açık. Şöyle çıkartıyorsun. Ha, Şöyle böyle. kapalı. Bunda ters takılmış demin ondan dolayıymış. Evet. Değil mi? Şimdi şuradan şöyle kareli bariyer var zaten. Bak şurası kare. Evet. Şurası da kare. Beyazın olduğu yere takıyoruz bunu. Bunu buraya taktığımız zaman takılmış oluyor. Evet. Şunu Burada duruyorsun. Arkasından bunu tuttuğumuzda oturmuş oluyor. Peki bu makineyi herkese tavsiye ediyor musunuz? şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel. Bak Goncacığım, buraları da temizlemek lazım. Çünkü fırçanın rahat dönebilmesi için. Ama bunlar hani her zaman yapılan bir temizlik değil. Ayda da bir, 10 günde, yani kullandığınız yoğunluğa bağlı. Peki bu makineyi Yani- tercih etmenin en büyük sebebi ne anne? Nesneleri algılaması. Bizim evde ufaklık olduğu için Mia. Biz bir yere gittiğimiz zaman Mia'yı merak ediyoruz. 2 saatliğine de olsa merak ediyoruz. Acaba ne yaptı, ne yapıyor ki diye. Kamerasından görmek için. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ama bunu yaparken bu temizlik işlemlerini kesinlikle içindeki su haznesini çıkart. Makine kapalı olsun. Peki suyu bulunduruyor musun genelde kapalı olduğunda bile, çalıştırmadığında bile? Her gün çalıştığı için ben su bulunduruyorum. Ama bir yere seyahate falan gidecek olursanız içinde su bırakmayın. Buharlı ütü gibi düşünün. İçinde koku yapabilir. Tekrardan bıçağını da koyuyoruz. Uygulama daha önce mesela telefonda gördüğünüz dil uygulaması Türkçe değildi, İngilizceydi. Yaklaşık bir 4-5 ay önce falan Türkçe uygulaması geldi, güncellemesi geldi. Bir de O yönden de iyi oldu. Konuşmasını. Konuşması da mı güncellendi? Evet. O ne zaman güncellendi? O da aynı. O da İngilizceydi, Türkçe'ye döndü. O da İngilizceydi konuşmasıydı, şimdi de Türkçe'ye döndü. Şimdi iddiaslarına geri gidiyor, öyle söyleyeyim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.